Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte çok güzel mini bir kağıt ip çanta çalışacağız. Hasır görünümlü bir çanta olacak. Sadece kağıt ip kullanacağım. Ama siz istediğiniz her türlü ip kullanabiliyorsunuz. Kağıt ipim tek kat ve şöyle göstereyim. 6 numara 3,5 milimlik tığla çalışacağım. Dediğim gibi hasır görünümlü bir çanta oluyor. Sadece mini çanta olarak değil de bu çantanın ebatlarını büyüterek de örebilirsiniz. İlmek sayınızın herhangi bir önemi olmuyor. Dilerseniz ben altına taban yapayım, büyük bir omuz çantası yapayım şeklinde düşünürseniz ya da oval bir çanta yapmak isterseniz, kese çanta yapmak isterseniz o şekilde de bu modeli kurabilirsiniz. Ben bu videonun altına dikdörtgen tabanı, oval tabanı nasıl yaptığımın anlattığım linki paylaşacağım. Daha büyütmek isterseniz o linklerden tabanı ördükten sonra şu an göstereceğim modeli üstüne kurabilirsiniz. Ve daha sonra istediğiniz şekilde çantanızı süsleyebilirsiniz. Biz şimdi dediğim gibi mini çanta olarak yapacağız. Yaz aylarında rahatlıkla hemen böyle telefonunuzu, gözlüğünüzü koyup dışarı çıkabileceğiniz, yazlık yerlerde kullanabileceğiniz, tatillerde kullanabileceğiniz hemen küçük, rahat bir çanta olacak bizim çantamız. Ebatlarımız en olarak 15, uzunluk olarak da 20 santim civarında oluyor. Şimdi yapımına birlikte başlayalım. Önce minik bir taban yapacağız. Sonra üstüne modeli kuracağız. Tabanımız için hemen tığımıza şöyle 22 tane zincir çekeceğiz. İlk attığım zinciri saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şimdi 22 zincir çektim. Bir zincir de fazladan çekiyorum. Çünkü bu örmeden atlayacağım zincir. Bunu örmeden atlıyorum ve diğer zincirlerime batarak sıranın sonunda bir tane zincirim kalana kadar hepsine sık iğne yapıyorum. Söylediğim gibi her türlü ipi kullanabilirsiniz bu çanta modelinde. Sadece her türlü ipi kullanabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bu model kalın iplerde kendini daha güzel gösteriyor. Yani eğer makrame ip kullanacaksanız biliyorsunuz onların da kalınlıkları var. Polyester makrame ya da pamuklu makrame şeklinde kullanacağınız iplerde bir tık kalınlığı kullanırsanız bu modelde güzel durur. İncelerde çok kendini göstermiyor, belli etmiyor. Supra iplerde ve mumlu koton iplerde de çok güzel olur. İstediğiniz elinizde olan hangi ipiniz varsa örebilirsiniz. Sadece öreceğiniz ipiniz ince olmasın. İnceyse eğer 2 kat yapıp da kullanabilirsiniz. Şimdi sıranın sonuna kadar sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, son zincirime geldim. Son zincirime şimdi 1, 2, 3 ve 4. Son zincirime aynı zincirimin içine 4 kere sık iğne battım ki şu dönüşü sağlayayım. Daha sonra bu taraftan devam ediyorum. Şimdi hepsine birer tane sık iğne batarak ilerliyorum. Ta ki sıra başındaki başlangıçta yaptığım ilmeğe gelene kadar, ilk zincire gelene kadar. Orada da yine böyle arttırarak işlemi yapacağız ki kasma yapmasın. Dediğim gibi şöyle minik, ufacıcık bir taban yapıyoruz. Daha sonra bunun üzerine modeli kurmaya başlayacağız.
Şöyle ben hepsine birer kere batarak sıra başına geldim. İlk battığım zincirin içine 3 tane sık iğne batacağım ki burada 4 dedik ya, burayı da 4'lemiş olalım. Bakın ilk yaptığım zincir, onun içine ilk yaptığımı 1 olarak sayıyorum. 3 tane daha yapıyorum ve 3'e 4'e tamamlamış oluyorum. 2, ikinciyi de yaptım ve 3. Üçüncüyü de yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine battım ve sırayı kapattım. 1, 2 zincir. Şimdi bir sıra arttırma azaltma olmadan yarım trabzan yapacağım arkadaşlar. Yarım trabzanı çakma sık iğne de deniyor biliyorsunuz. Nasıl yapıyorum? 2 zincir çektim, tığıma ip doladım. Direkt tepesine batmıyorum sık iğnenin, sadece arka kanadına batıp ilmek çıkarıyorum. 3 ilmeğim var. İp alıyorum. Bu 3 ilmeği tek seferde çıkarıyorum tığdan. Yarım trabzan veya çakma sık iğne dediğimiz işlem bu. Bilmeyenleriniz için göstermiş olayım. Ben bu şekilde arttırma azaltma olmadan, bu köşe dönüşlerde hiçbir arttırma azaltma yok. Bu şekilde arkadaşlar bir sıra öreceğim. Bunu ördükten sonra üstüne modeli kuracağım. Bakın sadece şu çizgi görüntüsü olsun diye ön kanada değil, sadece arka kanadına batıyoruz. Evet, bir sıra yarım trabzanımızı yaptık. Köşelerde de yine birer kere batarak arttırma azaltma olmadan hepsini ördük. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Şimdi 1 ve 2 zincir çekiyorum. Tığıma ip doluyorum. Daha sonra ilk trabzanımın tepesine batıp ilmek çıkarıyorum. Şu anda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde tığdan çıkarıyorum. Yani bir yarım trabzan yaptım. Şimdi bir sonrakine geçiyorken şu yarım trabzanımın öndeki ilmeğine batıyorum. Daha sonra yandaki trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıyorum. Bakın yine 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde topluyorum. Yani tığa ip dolamıyorum artık. Direkt alttaki ilk ilmeğime, daha sonra onun yanındaki trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıyorum. Ve hepsini tek seferde topluyorum. Bakın burada görünüyor zaten. En son ilmek şu ilmek. Ona batıyorum. Bakın ip dolamadım. Ona battım 1. Yanındaki trabzanın tepesine battım. İlmek çıkardım 2. Zaten tığımda bir ilmek vardı. 3 tane, hepsini tek seferde topladım. Model bu kadar basit arkadaşlar. Balık sırtı modelini bilenler varsa onun ilk sırasıdır bu. Ben ondan bir clutch çanta yapmıştım rafya ipten. Kanalımda zaten tarifi var. Aynı mantıkla yapılıyor. Sadece ilk sırayı yaparak bu çantayı uyguluyoruz. Bütün çantamızın diğer sıralarında da hep aynı işlemi yapacağız. En son ilmeğe, yanındaki trabzana ve hepsini tek seferde. Tığa ip dolamıyorum. Alttaki son ilmeğime batıyorum. Alttaki trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıyorum. Ve bu 3 ilmeği tek seferde tığdan geçiriyorum. Dümdüz kalıp gibi duruyor bu model. Ve dediğim gibi hem de yapımı da kolay. Kağıt ipe de çok yakışıyor. Ribon iple örerseniz de kendini çok çok güzel gösterir ve belli eder. Bakın böyle. Buna batıyorum. Alttakine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Topluyorum. Sondakine, altındaki trabzana topluyorum. İp dolamadım. Sondaki ilmeğe battım. Alttaki trabzana batıp ilmek çıkardım. İp alıp üçünü tek seferde tığımdan çıkardım. Modelimiz bu şekilde. Bütün sıralarda aynı işlemi tekrar ede öreceğiz arkadaşlar.
Sıramın sonuna geldim. O kısmı size göstermek istiyorum. Nasıl kapatıyorum ve bir sonraki sıraya nasıl çıkıyorum diye. Şimdi sonuncu trabzan yapacağız birlikte. Bakın bu şekilde sondaki ilmeğime battım. Yanındaki trabzanın tepesine batıp ilmek çıkardım. Şimdi bu 3 tane ilmeği toplamayacağım. Kapatmayacağım. Bakın şu benim ilk başlangıçta çektiğim 2 tane zincir. Buna değil, ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardım bu ilmeği, bu 3 ilmeğin içinden geçirip sırayı kapatıyorum. Üzerine 1 2 zincir çekiyorum. Bunu neden bu şekilde yapıyorum? Şu başlangıçta başlangıç ve bitiş noktam çizgi halinde görünmesin diye. Şimdi 2 zincir çektim. İp dolamadım. Pardon, şimdi ip dolayacağım ilk başlangıçta olduğum için. İp dolayacağım, batıracağım, ilmek çıkaracağım. Üçünü tek seferde toplayacağım. İp dolama işlemini sadece başlarken yapıyorum. Sonrasında yapmıyorum. İlk başta mutlaka bir tane yarım trabzan yapacağım için ip dolamam gerekiyor. Son ilmeğime batıyorum. Yanındaki trabzana batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Ve 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Aynı işlem alttaki sıra gibi. Ben dediğim gibi sadece kapanışı size göstermek istedim. Aynı işlemi uygulaya istediğim uzunluğa gelene kadar çantamı öreceğim. Zaten kaç sıra olduğunu da size göstereceğim. Bakın bu şekilde. Yakından gösterirsem daha da net görünecektir. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Ördüm ben. Kaç sıra ördüğümü göstereyim, sayayım size. Bu ilk yaptığımız trabzan sırası. Onu saymayacağım o yüzden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra örmüşüm. Bu uzunluk benim için yeterli. Şöyle göstereyim. Şimdi üstüne 2 sıra sık iğne yapacağım. Sonra çantamı bitirmiş olacağım. Bütün trabzanlarımın tepesine batıp 2 sıra sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Sonra kapatma kısmını ve askı kısmını yapacağım. Daha sonra çantam hazır hale gelmiş olacak. Evet, 2 sıra sık iğnemi ördüm. Bakın ipimi kestim. Şimdi bu ipi içeriden gizleyeceğim. Dilerseniz için astar da dikebilirsiniz. Ben dikeceğim çantaların içine astarını. Şimdi daha sonra videom uzamasın, daha sonra gizleyeceğim şöyle içine. Şimdi arkadaşlar bunun çıt çıtlı bir kapağı olsun diye minik bir kapak yapacağız. Onun için şöyle kenara alayım. Zincirimizi çekiyoruz. 12 tane zincir çekeceğim. İlk zincirimi örmeden atlıyorum her zamanki gibi. Diğer zincirlerime sıra sonundaki son zincirim olana kadar, gelene kadar birer kere sık iğne yapıp ilerliyorum. Evet, sıramın sonundaki son zincirime geldim. Buraya 1, bakın aynı noktaya 2, 3, 4, 5 tane batıp döndüm. Şimdi bu
kısımlara yine birer tane batıp sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Son zincirime, yani son zincirime battım. Bir tane zincir çektim. Örgüyü çevirdim. Şimdi yine hepsine birer tane batıp dönüş noktasına kadar geliyorum. Orada arttırma yaparak döneceğiz. Şöyle 5 tane battığımız yer burası. 1 2 3 4 5 6. Tabii buraya bir tane daha yapıyorum. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5. 5 tane battığımız yerin bütün sık iğnelerine ikişer tane batıyoruz. Aynı noktaya çift batıyoruz. Yine hepsine çift battık. 5 taneye çift battık yani. Kalanlara birer tane batıp sırayı tamamlayacağım. Çıt çıtla kapatacak bu parça bizim çantamızı. Elini şöyle düzelteyim. Bakın bu şekilde parçam oluştu. Şimdi daha muntazam dursun diye bir zincir çekiyorum. Şu kısma da sık iğne gideceğim. Ve daha sonra şöyle ilmek kaydırma döneceğim. İlmek kaydırmayı nasıl yapıyoruz? Direkt bakın sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Normalde sıraları kapatıyorken yaptığımız işlem yani. Sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardığımı ilmeğimin içinden geçiriyorum. Tığımda ilmek var. Sık iğnenin tepesine battım, ilmek çıkardım. Çıkardığım bu ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde böyle kenarlarına da ilmek kaydırmayla dönüyorum ki daha güzel dursun. Daha temiz, daha muntazam görünsün. Bu şekilde hepsine birer kere batıp ilmek kaydırmamı yapıyorum. Daha sonra bu parçayı çantanıza dikiyorsunuz arkadaşlar. Metal çıt çıtlar var. O çıt çıtlardan bir bu tarafına bir de çantanın burasına dikip birleştiriyorsunuz. Mis gibi oluyor. Evet.
Şu ilmeği genişleteyim. Şimdi dikecek kadar ip bırakıp kesiyorum. Sonra şunu şuradan çıkarayım ki görüntü bozulmasın. Evet, dediğim gibi şöyle duracak yani. Şuradan dikeceğim. Şuradan dikeceğim arkadaşlar. Arkadan dikeceğim böyle. Sonra bu şekilde kapatmış olacak çantamı. Şimdi askıyı nasıl yaptığımı da göstereyim. Hepsinde standart klasik askımı yapıyorum. Videomu ilk izleyenler için göstermiş olayım nasıl yapıyorum. Bunun için yine zincir çekerek başlayacağım. İlk önce bir düğüm atıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İlk zincirimi örmeyip ikinciyi atlıyorum. Oradan bir ilmek çıkarıyorum. Bu iki ilmeği tek seferde ilmek alıp tığdan geçiriyorum. Daha sonra örgüyü döndürüyorum. Bakın şurada bir çıkıntı gibi bir ilmek var. Bu ilmeğe batıyorum. Tığa ip alıp çıkarıyorum. Daha sonra bu iki ilmeği tekrar ip alıp tığdan çıkarıyorum. Tekrar çeviriyorum. Bakın şimdi çok belirgin oldu artık. Ve az önce bir taneydi başlangıç olduğu için. Şimdi 2 tane. Her zaman bundan sonra burada 2 tane ilmek olacak. Bu 2 ilmeği geçiriyorum. İp alıp önce bu 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Daha sonra yine ip alıp diğer 2 ilmeği çıkarıyorum. Çevirdim. Bu çıkıntı gibi görünen ilmeklere batıp tığa aldım. Önce ikisini, pardon fazla çektim. Önce ikisini, daha sonra ip alıp diğer ikisini. Bakın böyle içten dışa doğru çeviriyorum. Çevirdim. Her seferinde aynı işlem. Bakın çıkıntı olarak artık gösteriyor kendini. Tığa geçiriyorum. İlk önce onu tığdan çıkarıyorum. Daha sonra diğer iki ilmeği çıkarıyorum. Bu işlemi tekrar ede istediğim uzunluğa gelene kadar örüyorum. Daha sonra kenarlardan çantama dikiyorum arkadaşlar. Farklı askı modelleri ararsanız sayfamda mevcut videoları, çanta askıları diye paylaşmıştım. Oralardan, o videolarımdan da faydalanıp farklı askılar da yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde askımız da oluşuyor. Evet, askımı da ördüm ve bitirdim. Bakın şöyle yakından da göstermiş olayım sizlere nasıl durduğunu. Şimdi çantam şöyle sizlerle birlikte ölçelim. Onu da göstermiş olayım. Bakın uzunluk olarak 20. Genişlik olarak da 14-15 santim gibi bir civarda oluyor. Askımı kendi boyunuza göre de ayarlayabilirsiniz askınızı. Ben şöyle sizler için ölçeyim, onu da göstermiş olayım. ...1.20 1.23 hatta. Bu uzunlukta da askıyı yapıyorum. Daha sonra da dikiyorum çantama. Ve çantam hazır hale gelmiş oluyor. Şöyle kenarlardan askıyı dikeceğim. Sonra bu kapatma aparatını dikeceğim. Ve tamamen çantam bitmiş olacak. Şöyle yapayım da dursun. Umarım sizler için anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Aynı isimle kanalımla, aynı isimle şu an bu videoyu izlediğiniz YouTube kanalımla aynı isimle Instagram sayfamda var. Instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Yapamadığınız, çıkaramadığınız örnek modelleri varsa oradan bana gönderirseniz ben size videosunu buradan paylaşabilirim. Dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olsa yorumlara yazın lütfen. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.